Herkese selamlar. Hobilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size örmüş olduğum gelin ve damat bebekleri tanıtmak istiyorum. Boyları 20 santim. Örerken kollarında elyaf kullanmadım. Diğer bütün her yerinde elyaf var. Kollarında tel var. Bacaklarında tel kullanmadım. İki bacak arasından kafada dahil uzantı şeklinde tel kullandım. Pamuklu ipler kullandım. Kullandığım tüm malzemeleri videolarımın açıklama kısmında belirtiyorum. Yapılışlarını anlatırken video içerisinde de renk kodlarını, iplerin renk kodlarını, ne kadar, kaç santim tel kullandıysam belirtiyorum. 1,5 milimetre kalınlığında tel kullandım. Ben internetten sipariş vermiştim. Ama elektrikçilerden de plastik kaplı tel temin edebilirsiniz. 2 milimetre kalınlığında da olabilir. Kilitli göz kullandım. Kilitli gözler 10 milim büyüklüğünde. Şimdi bebekleri göstereyim size. Şöyle bir çiçek buketi ördüm geline. Gelinin gelinliği şöyle giydirilip çıkarılabiliyor. Bacaklarını da göstereyim. Şu şekilde. Ayakkabısını ayakla birlikte ördüm. Şöyle topuzunu da göstereyim. Damadın da yine ayakkabılarını ayakla birlikte ördüm. Pantolonunu da bacakla birlikte ördüm. Gömleğini de gövdeyle birlikte ördüm. Sadece ceketini çıkarabilirsiniz. Saçlarını da göstereyim. Şu an bulunduğumuz videoda, yani ilk bölümde gelinin yapılışını anlatacağım. Sonraki videoda, ikinci videoda damadın, ikinci bölümde damadın yapılışını anlatacağım. Bu şekilde. Ördüğüm bebekleri beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca profilimde Instagram hesabımın linki bulunuyor. Örmüş olduğunuz oyuncakların fotoğraflarını oradan benimle paylaşırsanız gördüğümde çok mutlu olurum. Dilerseniz örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Hoşça kalın. Önce kolları öreceğiz. Ten renginde bu ipi kullanacağım. Lanoso Alara Cotton 937 renk kodlu ipi. Gelinlikte de şöyle çok beyaz bir ip kullanmayacağım. Kırık beyaz bir ip kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu da 62. Tığımda 2 numara. Şimdi kolları ten rengi iple örmeye başlayalım. Şöyle orta parmağıma ipimi doluyorum. Şu devam eden ipten alıyorum. Kısa ipi tutuyorum. Devam eden ipten aldım. Bir kilit zinciri oluşturdum. Şu halkanın içerisine 7 sık iğne öreceğim. Sihirli halkanın içerisine 1 2 2 3 4 5 6 7 kısa ipi çekiyorum. İnce bir ip aldım, işaretleyici ip. Kaldığım yeri takip etmek için. Çünkü spiral şekilde öreceğiz. İlk ilmeğime batıyorum. 1 2 7 sık iğnem vardı. Bu 7 sık iğneyi böyle işaretleyicime gelene kadar 12 tur öreceğim. Yani 12 sıra 7 sık iğneyi örelim. 7 sık iğneyi 12 sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum.
içini elyafla doldurmadık. Küçük zaten. Bu koldan bir tane daha örelim. Gelin bebeğin kollarını bitirmiş olalım. Kolların ikisini de ördüm. Şimdi bacaklara geçelim. Önce sol bacağı yapacağız. Beyaz ipi alıyorum, ayakkabıyı yapacağız. Ayakkabıyla başlıyoruz sol bacağı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk zincire değil, ikinci zincire arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Aynı ilmeği 2 kere battım. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Şurada bir tane zincirim kaldı. Ona 4 kere batacağım. 1, 2, üçüncüyü şöyle karşıya geçerek batacağım. Şu ipi aşağıdan şu tarafa aldım. 3, 4. Aynı zincire 4 kere battım. Şu karşıdaki zincirleri öreceğiz. Şöyle. 1, 2 sık iğne ördüm. Şuradaki son zincire arttırma yapacağım. Çift batacağım. 1, 2. Aynı yere 2 kere battım. Arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. İşaretleyici ipimi alıyorum. İşaretleyici ipi ördükçe öndeyse şu beyaz ipin arkasına, arkadaysa öne alacağız. İşaretleyici ipe kadar örüyoruz. Şimdi 2 tane arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2 arttırma yaptım. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, 5 kere arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2, 3, 4, 5 kere arttırma yaptım. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi sayımız 20 oldu. İşaretleyicimizin şöyle tam ayakkabının arkasında, ortada olması lazım. O yüzden işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi işaretleyicimi tekrar konumlandırıyorum. Yeri burası artık. Bir sık iğne daha ördük. Sayımız 20. Şimdi bizim ilmeklerimizde şöyle 2 tane ilmek var. 1, 2. Biz bu arkadaki ilmekleri, arka ilmekleri below diyoruz. Öndeki ilmeklere filo diyoruz. Bu sırayı below'dan, arka ilmeklerden öreceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sık iğneyi arka ilmeklerden bir sıra ördük. İşaretleyicimiz şimdi ipin önünde, arkasını alıyoruz. Üstüne geçiriyoruz. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmaları da şöyle ön ilmeklerden, filolardan yapıyoruz. 2 tane ilmeğimin ön ilmeğinden alıyorum. Aynı anda çıkarıyorum. Bir azaltma yaptım. 2, 3,
6 kere azaltma yaptım. Kalan 4 sık iğnemi öreceğim. 1 2 3 Dördüncüyü tığdan çıkarmıyorum. Çünkü ten rengi ipe geçeceğim. Şu an 14 sık iğnemiz var. Başta biraz şöyle fazla ip bırakalım. Çünkü bunu beyaz iple sabitleyeceğim. Sağlam olsun diye düğümleyeceğim. Şimdi ten rengi ipimi geçiriyorum. Arka ilmeklerden, bilowlardan örüyorum. 1 2 Bilow'dan bir sıra 14 sık iğneyi örelim. 14 sık iğneyi bir sıra bilow'dan ördüm. Şimdi şu başta bıraktığım ten rengi iple beyaz ipi birbirine düğümleyeceğim. Bunları keselim artık. Beyaz iple de işimiz bitti. Üç sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 tane azaltacağım. 1 2 3 4 Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 Sayım 10 oldu. Şimdi şöyle biraz elyaf alıyorum. Ayağı dolduracağım. Sık iğneyi 2 sıra örelim. 10 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Arttırma yapıyorum. Arttırmayla başladım. Kalan 9 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sayım 11. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir arttırıyorum. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sayım 12 oldu. Şimdi 2 sıra 12 sık iğneyi örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. Bacağı elyafla 4-5 sırada bir dolduralım. 10-15 sıra gibi uzun aralıklarla doldurmayalım. O zaman aynı yere toplanır elyaflar. Eşit aralıklarla dağıtmamız görüntü açısından ve kullanış açısından önemli. O yüzden 4-5 sırada bir elyafla doldurmayı unutmayalım. Şimdi 12 sık iğneyi 2 sıra örelim. 12
2 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi 3 sık iğne örelim. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1. Birkaçtı, tekrar öreceğim. 7 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Sayımız 11 oldu. Bir azaltma yapıyorum. Bir azaltma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 3 arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. 2 3 arttırma yaptım. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3. Sayımız 13 oldu. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 3 defa azaltma yapacağım. 1 2 3 azaltma yaptım. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir tane ilmeğim kaldı. Şurada, onu arttırma yapacağım. Sayımız 10 oldu. 2 arttırma yapıyorum. 1 2 arttırma yaptım. Kalan 8 sık iğneyi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sayımız 12 oldu. Bu 12 sık iğneyi 2 sıra örelim, içerisinde dolduralım. 12 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir arttırıyorum. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sayım 13 oldu. 2 sıra 13 sık iğneyi örelim. 2 sıra 13 sık iğneyi ördüm. Şimdi son sıradayım. Son sırada bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben kestim. Sol bacağımız bitti. Sağ bacağı da 9 sıra aynı şekilde bu bacakta ördüğümüz gibi örelim. 10. sırayı birlikte öreceğiz. Tekrarlıyorum. Sağ bacağa başlıyoruz. Ayakları yapıyoruz beyaz renkli iple. 9. sıra dahil örüyoruz. 10. sırayı birlikte öreceğiz. Sağ bacağı sol bacakta olduğu gibi 10. sıraya kadar ördüm. Şimdi 10. sırayı birlikte öreceğiz. 10. sıradayız. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Bir arttırıyorum. Şu kalan bir sık iğneyi örüyorum. Sayım 12 oldu. 2 sıra 12 sık iğneyi örelim. 2 sıra 12 sık iğneyi ördüm. 9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir azaltma yapalım. Kalan bir sık iğneyi örelim. Sayımız 11. Bir azaltma yapıyorum. Üç sık iğne örelim. 1 2 3. 3 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Sayım 13 oldu. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 3 azaltma yapıyorum. 1 2 3. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Kalan bir sık iğneye arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Sayımız 10 oldu. 2 kere arttırma yapıyorum. 1 2. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sayımız 12 oldu. 2 sıra 12 sık iğneyi örelim. 2 sıra 12 sık iğneyi ördüm. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir arttırma yapıyorum. Sayım 13 oldu. 2 sıra 13 sık iğneyi örelim. 2 sıra 13 sık iğneyi ördüm. Şimdi son sıradayım. 7 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi kesmiyorum. Örmeye devam edeceğim. Gövdeyi öreceğiz artık. Bir zincir çektim. Sol bacağımı alıyorum. 13 sık iğnemiz vardı. İpi kestiğim ilmeğin yanına batıyorum. 13 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şuraya bir zincir çekmiştik.
düz yüzünü kendime çeviriyorum. O zincirin üzerine bir sık iğne örüyorum. Şurada delik oluştu. O deliği engellemek için şöyle yapacağım. Şu daha önce batmış olduğum ilmeğe bir kere batıyorum. Tığımın üzerinde 2 ip var. Bir de zincire batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ip var. Aynı anda çıkarıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben delik oluşmasın diye böyle yaptım. Şimdi bu bacağı da 13 sık iğne öreceğiz. Yine delik oluşmasın diye batmış olduğum bacağı ilmeğe batıyorum. Sonraki ilmeğe de batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ilmeği aynı anda çıkarıyorum. Bir sık iğne oluşturdum. 1, 2. Şimdi bu bacağı da 13 sık iğne örelim. Sağ bacağı 13 sık iğneyi ördüm. Şimdi şu aradaki zincirin üzerine bir sık iğne örüyoruz. Sayımız 28 oldu. İşaretleyicimizin yeri burası artık. 28 sık iğnemiz var. Şu köşedeki ilk ilmeğe atlamayalım şunu. Sayımız eksik çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yaptım. 13 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapalım. Kalan sık iğneleri örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğneyi ördüm. Sayım 30 oldu. 2 arttırma yaptık. 30 sık iğneyi bir sıra örelim. 30 sık iğneyi bir sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. 13 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayımız 28 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltıyorum. Bu 5 sık iğne bir azaltmayı 4 kere öreceğiz. Bir kere ördüm. Aynı şekilde 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Sıranın sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. Sayım 24. Şimdi 24 sık iğneyi bir sıra örelim. 24 sık iğneyi bir sıra ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir azaltıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük. 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak.
Sıranın sonuna kadar 6 azaltma yaptım. Sayım 18. 18 sık iğneyi 5 sıra örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 18 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Bu sırada kolları yerleştireceğiz. 6 sık iğne örelim gövdeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolu alalım. İç taraftan öreceğiz. Şöyle ipi kestiğimiz ilmeğe batıyoruz. Bir tane kola, bir de gövdeye. 1. İç taraftan ikinci ilmeğe batıyorum. Gövdeye batıyorum. 2. Şimdi gövdeye 7 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer kolu alıyorum. Yine 2 sık iğne öreceğim. Şöyle içten battım. Kola ve gövdeye battım. İkinci ilmeğime de batıyorum. 2 sık iğne ördüm. Bir sık iğnem kaldı. Sayımız değişmedi. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Şimdi kolumuz bizim 7 sık iğneydi. Önceki sırada 2 sık iğnesini ördük. Şimdi 5 sık iğne örmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Gövdeye 7 sık iğne örmüştük. Onu örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kola 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğnem kaldı, onu örüyorum. Sayım 24 oldu. Şimdi ben şöyle şu ipleri, içeride kalan ipleri iç tarafta şöyle düğümleyeceğim. Şimdi bunları böyle düğümleyelim şunları. Bir de telimi alıp geliyorum. Şöyle 13 santimlik bir tel kestim. Uçlarını içeriye kıvırdım. Birini bantladım, diğerini birlikte bantlayacağız. Bu tel 1,5 milimetre kalınlığında. 2 milimetrelik de kullanabilirsiniz. Ben bunu internetten sipariş ederek almıştım. Ama elektrikçilere gidip bunun plastik kaplı olanından da alabilirsiniz. 1,5 milimetrelik elektrik teli alabilirsiniz. Şimdi şöyle kağıt bantla diğer ucunu da bantlayacağım. Kağıt bant olmak zorunda değil. İple de sarabilirsiniz evde bant yoksa. Şimdi şöyle bükeceğim. Kollara geçireceğim. Tel kullanmak istemiyorsanız bu kollar havada kalacak şöyle. Şöyle iç taraftan da dikebilirsiniz havada durmasını istemiyorsanız. Telde kullanmayacaksanız. Şöyle ellerde de olacak şekilde. Biraz daha kısa da kesebilirdik telimizi. 11-12 santimlik. Şimdi en son bizim 24 sık iğnemiz vardı. Örmeye devam edeceğiz. Şu ipleri de içeride sabitledim. 6 sık iğne örelim. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi bu 6 sık iğne bir azaltmayı 3 kere yapmalıyız. Bir kere yaptık, 2 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 21 olacak. İçerisinde elyafla dolduralım. 3 azaltmayı yaptım. Sayım 21. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı 3 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 2 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak. 3 azaltmamı yaptım. Sayım 18. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapacağım. 6 defa. 6 defa bir sık iğne bir azaltma yapalım. Sıranın sonunda sayımız 12 olacak. İçerisinde elyafla dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 12. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Azaltma yapıyorum. Bir kere daha 4 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bir azaltıyorum. Sayımız 10 oldu. 2 sıra 10 sık iğneyi örelim. Bu oyunu oluşturalım. 10 sık iğneyi 2 sıra ördüm. İpimi kesmeyeceğim. Örmeye devam edeceğiz. Gövdeyi bitirdik. Şimdi kafaya devam edeceğiz. Bir bütün olacak. 10 sık iğnemiz var. 10 sık iğnenin her birine çift batıyorum. Yani 10 arttırma yapacağım. 2, 3, 10 arttırma yapalım. Sıranın sonunda sayımız 20 olacak. 10 arttırma yaptım. Sayım 20. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bu bir sık iğne bir arttırmayı toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Sıranın sonuna kadar 10 arttırma yaptım. Sayım 30. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırıyorum. 2 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 40 olacak. Sıranın sonuna kadar 10 arttırma yaptım. Sayım 40. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yapıyorum. Bu 4 sık iğne bir arttırmayı toplamda 8 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. Sıranın sonuna kadar 8 arttırma yaptım. Sayım 48. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırıyorum. Bu 7 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 54 olacak. 6 arttırmamı yaptım. Sayım 54. 54 sık iğneyi 3 sıra örelim. 3 sıra 54 sık iğneyi ördüm. Şimdi 38 sık iğne örelim. 38 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir ilmek atladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ördüm. Yine bir zincir çekip bir ilmek atlıyorum. 1, 2, 3,
5 sık iğne ördüm. Bu ilmek atladığım boşluklara, şuralara göz takacağız. Kilitli göz. İki gözün arasında 9 sık iğne olacak. Şimdi 2 ilmek atladığımız için sayımız 52'ye düştü. Bu sırada 54'e yükselteceğiz tekrar. Tekrar 38 sık iğneyi bir örelim. 38 sık iğneyi ördüm. Şuradaki boşluğa geldim. O boşluğa da bir ilmek atlamıştık. Bir sık iğne örüyorum. Aradaki 9 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine tekrar boşluğa geldim. Oraya da bir sık iğne örüyorum. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Boşlukları da 2 sık iğne ile doldurduğum için sayım tekrar 54'e yükseldi. 2 sıra 54 sık iğneyi örelim. 54 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi kilitli göz yerleştireceğim. 8 milimlik. Şu ilmek atladığımız boşluklara takacağız. Kilitlerini de takıyorum. Benim kilitlerim sağlam. Bu gözler oynamıyor yerinden. Eğer kilitleriniz sağlam değilse şu arkadaki plastikler bazen çürük çıkabiliyor. O zaman şu plastik kısımları, şunları yakıp yassılaştırabilirsiniz çakmağınızla. O zaman çıkmaz yerinden. Şimdi kulak yapalım. Başta şöyle biraz ip bırakıyorum. Sihirli halkama bir parça ip kestim. Sihirli halkaya 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu ipi çekiyorum. Burada biraz az ip bırakmışım. Şimdi bir ipimin şöyle yukarıda, diğer ipimin de aşağıda olması lazım ama ortada kaldı. O yüzden şöyle örgünün arkasını çeviriyorum. Alttaki ilmekten ortadaki ipimi geçiriyorum. Biri aşağıda, biri yukarıda. Örgümün düz yüzünü kullanacağım. Şöyle yerleştireceğim. Gözden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan. Şimdi örgümün düz yüzü bu şekilde. Şu alttaki ipi gözün hizasından geçirdim. Pardon, şöyle yapacağız. Alttaki ipi şöyle içeriye geçireceğim. Şimdi üstteki ipi de 1-2 ilmek yukarıya çıkacağım. Şöyle. Böyle olacak. Örgünün düz yüzü iç tarafa göze bakacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek gözden ileriye yerleştirdik. Şimdi bu ipleri düğümleyeceğim. Bu kulaktan buraya da yapalım. Kulaklarımızı yaptık. Şimdi 54 sık iğneyi 6 sıra daha örelim. 54 sık iğneyi 6 sıra ördüm. Şimdi
tel yerleştireceğiz. Gövdeden kafanın bir kısmına kadar 22 santimlik tel kestim. Şöyle iki bacak arasından elyaflardan yer açalım önce. Şöyle şuraya kadar gelecek. Böyle. Şimdi örmeye devam edelim. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sayımız 48. 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. 6 azaltmayı yaptım. Sayım 42. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Sıranın sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. Sayım 36. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltıyorum. Bu 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. İçerisinde elyafla dolduralım. 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 30 oldu. Ben gözlerin boyutunu değiştirdim. 10 milimlik göz taktım. 8 küçük gözüktü bana. Ama isterseniz 8 milimlikle de devam edebilirsiniz. Sonra kafayı doldurdum. Şimdi 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltıyorum. Bu 3 sık iğne bir azaltmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 24. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir azaltma yapıyorum. Bu 2 sık iğne bir azaltmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak. Kafaya sıkı bir şekilde dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 18. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapacağım. Bir sık iğne bir azaltmayı 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 6 olacak. Bir sık iğne bir azaltmayı 6 defa ördüm. Sayım 12. Şimdi son azaltmamı yapıyorum. 6 azaltma yapıyorum. 6 azaltma yapıp 6 sık iğne elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnem var. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. İğneme bu ipi geçireceğim.
Şu 6 ilmeğin ön ilmeklerinden ipimi geçiriyorum. 1 2 3. Şu ortadaki deliği kapatmak için yapıyoruz bunu. 4 5 6. Çekiyorum şöyle. Düğüm atacağım birkaç yerden. Gövdeyi ve kafayı bitirdik. Göz çukurunu oluşturacağız. Ten rengi ipimi iğneye geçirdim. Büyük bir iğne, yorgan iğnesine. Kafanın arkasından herhangi bir yerden batacağım. Şöyle boşluklardan. İplere batmayalım, şu iplere. Şunlara batmayalım. Boşluklara batıyorum. Gözün altından şöyle çıkacağım. Bir parça ip bırakıyorum. Gözün altından tam karşısından yine batıyorum. Herhangi bir yere çıkıyorum yine. Son battığım yere tekrar batıyorum. İp içeriye girecek. Bu sefer gözün üstüne çıkacağım. Arkadaki kilitlerden dolayı çıkamıyorum. O yüzden şöyle herhangi bir yere geleyim. Şöyle. Bu ip şöyle içeriye girecek. İçeriye girdi. Şimdi buradan gözün üstüne şöyle geçiş yaptım. Tam da karşısına batıyorum. İlk battığım yere çıkacağım. Şuraya. Bu ipleri şöyle çekiyorum. Gözün altına girdi. Şöyle. Ne kadar çukurluk istiyorsak o kadar çekeceğiz. Bunları bağlıyoruz birbirine. Diğer gözü de aynı şekilde yapacağız. Arkadan batacağım herhangi bir yerden. Gözün yanına çıkacağım. Arkadaki kilitten dolayı çıkmakta zorlanıyorsak şöyle yapabiliriz. Şöyle herhangi bir yere batıyorum. Şu arkada ip bırakıyorum. Buradan batacağım şöyle. Böyle daha kolay oluyor. Şöyle gözün yanına çıkıyorum. Alta gözün yanına battım. Tam karşısına batıyorum. Arkadan herhangi bir yerden çıkıyorum. Şimdi son battığım boşluğa tekrar batıp bu sefer gözün üstüne çıkacağım. Şöyle tam karşısına batıyorum. İlk battığım yere çıkacağım. İplerimi çekiyorum. Bu şekilde göz çukurumuz oluştu. Gözün üstündeki siyahla işleyeceğiz. Kahverengi ip aldım. Bu ip 4 katlı. Ben 3 katını aldım. Şöyle.
Şöyle arkadan batıyorum. Şöyle gözün yanına çıkacağım. Biraz ip bıraktım. Hemen karşıya batacağım. Şöyle. Bunun da gözün yanına çıkmam zor olacak. Şuraya batayım. Şöyle aynı yere tekrar batacağım. Şuraya batmadım. Uzak kaldı. Bu tarafa battım. Aynı yere batınca zaten ip içeriye girecek. Şimdi buradan da şöyle gözün dibine batalım. Şöyle. Hemen karşısına batacağım. Şuraya. Aynı yere batacağım. Bu ipleri düğümleyeceğim. Şimdi kirpikleri yapacağız. Kirpik için bu ipin şöyle 2 katını alacağım. Şöyle. Ben bu gözün kirpiklerini işledim. Şimdi bunu işleyeceğiz. Şöyle yaptım. Bir ilmek yukarıya değil de 1,5 ilmek. Şöyle biraz eğim verdim sola doğru çapraz. Bir ilmek yukarıya çıktım. Bir de şöyle şu 2 ilmeğin ortasına yarım battım. Şimdi şu kahverengiyle yaptığım çizginin ucuna batıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Şöyle. Şöyle şu çizginin altından batacağım. Şöyle. Şu kısım göze düşmesin diye. Bir ilmek de yana kayacağım. Bir kere daha. Şimdi kaşı yapacağım. Şöyle kirpikten 1, 2, 3 ilmek yukarıya çıktım. Şöyle şuraya batmışım. Bir, 2, 3 ilmek sağa kayıp 1 ilmek aşağıya indim. 1, 2, 3 ilmek sola kayıp 1 ilmek de aşağı iniyorum. Şöyle battığım yere tekrar batacağım. Şöyle geçeceğim. Şimdi bu ipleri birbirine bağlayacağım. Şimdi ikisinde de aynı ilmek aldığım halde şu daha küçük duruyor, şu daha büyük duruyor. Her zaman böyle farklılıklar yaşayabiliyoruz. Şöyle yapacağım. Böyle bu büyük uzun durdu bu kaştan. 3 ilmek değil de 2,5 ilmek alacağım. Şuradaki ilmeğin yarısına batacağım. O zaman eşit olacak. Şimdi bir de gözün beyazını işleyelim. Beyaz ipin de 3 katını aldım. Şu siyahla işlediğimiz, kahverengi iple işlediğimiz kirpiklerin dibinden battım. Şuraya mı batsam? Şuraya batacağım. Şimdi karşıya geçiyorum aynı hizaya. Şuraya çıktım. Yine kirpiğin dibine batıyorum. Şöyle aynı yere çıkacağım.
ten rengi ipimizi alalım. Burnu işleyeceğiz. Burnu tam iki göze oranlamalıyım, ortalamalıyım. Şöyle gözün altından şu 2 ilmeği alırsam 3 ilmek sağda, 3 ilmek solda kalıyor. Ama şuradaki 3. ilmeğin yarısı var. Şimdi işleyelim. Eğer şu 2 ilmeği işleyelim. Eğer bir tarafa yakınlığı daha fazla olursa gözün yarım alırız. Yarım yarım mı 2'ye tamamlarız. Şimdilik 2 ilmeği alıyorum. Bakacağım. 1 2 3. Şimdi saracağım. Bakalım şimdi oldu mu? Oldu bence. Tam ortaladık. Şimdi ağzı yapalım. Şimdi ağzı yapalım. Şöyle pembe bir ip aldım. 3 katını aldım bu ipin de. Burundan 2 ilmek aşağıya ineceğim. Şöyle şuraya. Yine 2 ilmek alıyorum. Alttaki ilmeğin ortasına batıyorum. Şöyle tekrar aynı yere batacağım. Şöyle şuradan. Ağzımız bu şekilde olacak. Peruğu yapalım. Perukta bu ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 493. Sihirli halka yapalım. Halkanın içerisine 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6. Kısa ipi çekelim. Her bir ilmeğe çift batalım. Yani 6 tane arttırma yapalım. 6 sık iğnemiz var. Hepsine arttırma yapıyorum. 1 arttırdım. 2 3 4 5 6 arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım bu sırada. Bir sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayımız 18. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 24. 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3. Bir arttırıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 30. 4 sık iğne örüyorum.
2, 3, 4. Bir arttırıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 36. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 42. 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırıyorum. 6 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 48 oldu. 7 sık iğne örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırıyorum. 7 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 54 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 54. Artık arttırmalarımızı bitirdik. Düz bir şekilde 54 sık iğneyi 9 sıra örelim. 54 sık iğneyi 9 sıra ördüm. Şimdi bukleleri yapacağız, saçları. 16 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tekli trabzan öreceğiz. Tığımın üzerine ip aldım. 3. zincire batıyorum. 14 tekli trabzan öreceğim. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Tekli trabzan yaptım. 2. Elimizi gevşek tutarsak trabzanları yaparken bukleler daha yoğun olur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 zincir çektim. 14 tekli trabzan ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Böyle geri dönerek ilerleyeceğiz. Şöyle bloğlardan batacağım. Şuradaki arka ilmeklerden. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Şöyle. 14 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3. ilmeğe batıyorum. 3. zincire batıyorum. 1, 2, 12 tekli trabzan öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek atlıyorum. Bilawdan kaydırma yapıyorum. Şimdi bu buklelerden 6 tane yapacağız. Birini ördük. Tekrarlayayım. 14 zincir çekeceğiz. Üzerine 12 tekli trabzan öreceğiz. Bir ilmek atlayacağız. Hep bilawdan kaydırmamızı yapıyoruz. Bir ilmek atlayıp kaydırmamızı yapacağız.
Şimdi bu 12 tekli trabzandan 5 tane daha örelim şundan. 12 tekli trabzandan 5 tane örelim demiştim ama bir tane daha ekledim. 6 tane ördüm. Yani 7 tane oldu toplamda şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Son saçtayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincir çektim. 18 zincirin üzerine 16 tekli trabzanı örelim. Sonra bir ilmek atlayıp kaydırma yapalım. Saçlarımız bitiyor. 16 tekli trabzanı ördüm. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bıraktım. Dikeceğim çünkü peruğu kafaya. Peruğu iğnelerle sabitledim. Şöyle kafaya geçirdim. Şu şekilde. Kulağın arkasından. Şöyle de konumlandırdım. Kaştan 1, 2, 3, 4 ilmek yukarıya. Şu öndeki 5 saçı da biraz kabarttım. Bunları dikeceğim ya da yapıştıracağım bilmiyorum. Şimdi peruğu kafaya dikeceğiz. Şu yanlarda bukle olarak kalacak bu saçlar. Bu ipim burada. Bunu şöyle şuraya batalım. Bir kafadan alacağım. Bir peruktan alacağım. Dikeceğim. Yapıştırabilirsiniz. Böyle dikelim. Başladığımız yere gelelim şöyle. Şunları da dediğim gibi dikin ya da yapıştırın. Ya da başka türlü de tasarlayabilirsiniz saçını. Ben bir de daha bitmedi. Şurayı topuzla yapacağım. Şimdi dikmeye devam edelim. Şimdi topuzu yapalım. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipi çekiyorum. 6 arttırma yapıyorum. 6 arttırma yapalım. Her ilmeğe çift batalım. Sıranın sonunda sayımız 12 olsun. 6 arttırmayı ördüm. Sayım 12. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapalım. Bir sık iğne, bir arttırmayı 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonundayım. Sayım 18. 2 sık iğne, bir arttırma yapalım. 2 sık iğne, bir arttırmayı sıranın sonuna kadar 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 24. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, bir arttırıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 30. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir
bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 36. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 42. Artırmalarımızı bitirdik. Artık düz bir şekilde öreceğiz. 42 sık iğneyi 3 ya da 4 sıra öreceğim. Tam net bilmiyorum kaç sıra öreceğimi. Ördükten sonra karar vereceğim. Sonra sizinle paylaşırım. 42 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Bir zincir çekip ipimizi uzun bırakalım. Dikeceğiz çünkü topuzu peruğa. Şimdi 36'ya ulaşalım. Eksiltmelerimizi, azaltmalarımızı yapalım. Azaltmalarımı yaptım. Topuzu konumlandırdım şöyle. Bunun içerisine elyafla dolduracağız. Biraz dikelim, sonra elyafla dolduralım. Şöyle bir peruktan alacağım. Şöyle. Bir de topuzdan alacağım. Bir de peruktan alacağım. Böyle dikeceğim. Kafaya dikmeye gerek yok. O zaman zorlanabiliriz. Gerek de yok zaten. Böyle dikeceğim. Dediğim gibi şöyle elyafta dolduralım. Şöyle. Sonra bitirelim topuzumuzu. Topuzu diktim. Şöyle 57 zincir çektim. 3 parça elde ettim. 57 zincir çekerek. Bunları şöyle bükeceğim. Birbirine saracağım şöyle. Topuzun etrafına saracağız bunu. Şöyle olacak. Bunları şöyle yapıştıracağım topuza. Şuraya. Bu şekilde olacak. Peruğumuz bitti. Gelinliği örelim. Önce 28 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 28 zinciri çektim. Şimdi 3. zincire batıyorum. Tekli trabzan öreceğim 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımın üzerine ip alıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipten
2 ipi tığdan çıkarıyorum. 2 ip kaldı. Sonraki ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerindeki 4 ipten 2 ipi çıkarıyorum. 3 ip kaldı. Sonraki ilmeğe batıyorum. 2 ipi çıkarıyorum. 4 ip kaldı. 4. ilmeğe battım. 4 kere 4 ilmek kullanacağız. Öndeki 2 ipi çıkardım tığdan. 5 ip kaldı. Hepsini aynı anda tığdan çıkardım. Göğüs kısmını yaptık gelinliğin. Şimdi 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2. Bundan bir tane daha yapacağız. Şimdi diğer göğüsü yapalım. Tığın üzerine ip aldım. İlk ilmeğe battım. 2 ipi tığdan çıkardım. 2 ipi çıkardım. Üçüncüye batıyorum. 4 kere 4 ilmek kullanacağız. Tığımın üzerinde 4 ip var. Dördüncüye battım. Tığımın üzerindeki 5 ipi aynı anda tığdan çıkarıyorum. Yine 8 tekli trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 20 sık iğne 20 ilmeğim oldu. Şöyle. Şimdi ilik açacağım. Düğme dikeceğiz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, geri dönüyorum. Sık iğneler öreceğim. Burada trabzanlar örmüştük. Burada sık iğneler öreceğim. 20 sık iğnem var. 1 2 3 3 sıra 20 sık iğneyi örelim. 20 sık iğneyi 3 sıra ördüm. 2 zincir çekip geri dönüyorum. Çünkü tekli trabzanları öreceğiz artık. Etek kısmına geçiyoruz gelinliğin. İlk ilmeğe batıyorum. Arttırma yapıyorum. Çift battım. İlk ilmeğe. Sonrakine 3 kere batacağım. 1 2 3. İlk ilmeğe 2 kere battım. Sonraki ilmeğe 3 kere battım. Yani bir çift, bir 3 tane tekli trabzan örüyorum. Şimdi buna 2 kere battım. 2 tane tekli trabzan yaptım. Sonraki ilmeğe 3 kere arttırmalar yapıyoruz. 2 kere battım. 2 tane tekli trabzan ördüm. Sonrakine 3 tane öreceğim. 1 2 3. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. Toplamda 10 kere tekrarlamış olacağız bunu. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 50. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. İlk ilmeğe kaydırma yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Kaydırma yaptım. İlmeğe batıyorum. Tekli trabzan ördüm. Şimdi bu 50 tekli trabzanı 3 sıra örelim. 50 tekli trabzanı 3 sıra ördüm. Zincirime kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tekli trabzan ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu 4 tekli trabzan bir arttırmayı sıranın sonuna kadar tekrarlayacağız. 10 defa öreceğiz. Sıranın sonunda sayımız 60 olacak. 4
tekli trabzan, bir arttırmayı 10 defa ördüm. Sayım 60. İki zincir çekiyorum. Trabzanlarımın üzerine trabzan örüyorum. 60 trabzanı 2 sıra örelim. 60 trabzanı 2 sıra ördüm. Şimdi 5 tekli trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir arttırma yapıyorum. Bu 5 tekli trabzan, bir arttırmayı 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 70 olacak. 5 tekli trabzan, bir arttırmayı toplamda 10 defa ördüm. Sayım 70. Tekli trabzanı şimdi 2 sıra örüyoruz. 70 tekli trabzanı 2 sıra ördüm. Şimdi 6 tekli trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir arttırıyorum. 6 trabzan, bir arttırmayı toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 80 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. 80 tekli trabzanım var. Şimdi bu 80 tekli trabzanı 2 sıra örelim. 80 trabzanı 2 sıra ördüm. Şimdi 7 tekli trabzan öreceğim. 2 3 4 5 6 7. Bir arttırma yapıyorum. Bu 7 trabzan, bir arttırmayı toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 90 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 90. 90 tekli trabzanı bir sıra örelim. 90 tekli trabzanı bir sıra ördüm. Şimdi 8 tekli trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir arttırma yapıyorum. 8 trabzan, bir arttırmayı toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 100 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 100. 100 tekli trabzanı bir sıra örelim. 100 tekli trabzanı bir sıra ördüm. Şimdi 9 trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir arttırıyorum. Bu 9 tekli trabzan, bir arttırmayı 10'a tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 110 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sayım 110. Şimdi bir sıranın sonuna kadar 110 tekli trabzanı örelim. 110 tekli trabzanı bir sıra ördüm. Bir zincir çektim, ipimi kestim. İçeride şöyle yürüttüm, düğümledim. İplerimi gizledim. Şuraya da şöyle düğme taktım. Şimdi askılarını yapacağız gelinliğin. Başta şöyle biraz fazla ip bırakalım. Bu ipi içeride gizleyeceğiz. Şöyle şuradan geçirelim. . 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
Şuradan geçiriyorum. Şu göğsü yaptığımız parçanın hemen yanından 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkaya şöyle uca en baştaki zincire kaydırma yapıyorum. İpimi uzun keseceğim. Bunu da içeride gizleyeceğim. Diğer askıyı da aynı şekilde örelim. Gelinliğimiz bitiyor. Gelinliğin askıları bitti. Ben şöyle kulaklarına inci diktim. Diktim bunları. Kolyesini de ipin 2 katını aldım. 20 zincir çektim. Zincirlerin arasından da inciyi geçirdim. Bu şekilde yaptım. Bebeği ördük. Gelinliği de bitirdik. Şimdi bir de çiçek buketini yapalım. Sonra gelin bitecek. Önce buket yapalım, sonra çiçekleri yaparız. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipi çektim. Şimdi bu 6 sık iğneyi 3 sıra örelim. 6 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şimdi ikili trabzan öreceğiz. Sık iğne örmüyoruz. Tığımın üzerine ip alıyorum. İlk ilmeğime battım. İkili trabzan yapıyorum. Çift batıyorum. Şimdi 6 arttırma yapacağım ikili trabzanlarla. 2 arttırma yaptım. Her ilmeğe çift trabzan yapıyorum. 3 arttırdım. 4, 5, 6 arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. Yine ikili trabzan öreceğim. Bu sefer bir tek bir çift yapacağım. Bir tek bir çift. Bu bir tek bir çift trabzanlarımızı sıranın sonuna kadar örelim. 6 tane olmuş olacak. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak. Bir tek bir çifti 6 defa ördüm. Sayım 18. Buketi bitirdik. Şimdi süslemesini yapalım, kenar süslemesini. İlk işaretleyicimin olduğu ilk ilmeğe kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe tekrar kaydırma yapıyorum. Sonraki ilmeğe geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zincir çektiğim ilmeğe kaydırma yapıyorum. Sonraki ilmeğe geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Sonraki ilmeğe geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde olacak. Sıranın sonuna kadar tekrarlayalım. Sıranın sonuna geldim. İlk kaydırma yaptığım yere kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi çiçeği yapacağız. Buketimiz böyle. Şimdi çiçeği yapalım. Çiçekte şöyle açık pembe ip kullanacağım. Madamella Doqu'nun renk kodu 6020. Şimdi 9 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 zincir çekelim. 3. zincire batıyorum. İkili trabzan yapacağım. Aynı zincire bir tane daha yapıyorum. Arttırma yapacağım. Şimdi 3. zincire battığım için 7 zincirim var. 7 zincirin her birine arttırma yapıyorum trabzanlarla. İki arttırma yaptım. 3 4 5 6 7 14 trabzanımız var şu an. Bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Şurayı şuraya dikerek ya da yapıştırarak birleştirelim. Bundan 2 tane daha öreceğiz. Şöyle yerleştireceğiz. Bunları buraya dikelim ya da yapıştıralım. 3 tane olacak. Sonra çiçek buketimiz bitecek. Çiçek buketi bitti. Şu şekilde. Bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde gelini ördük. Sonraki bölümde damadı öreceğiz. Ayrıntılı bir şekilde yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım damadında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.